Merhaba arkadaşlar, Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda endeksimizin analizini yaptıktan sonra sizlerden istek olarak gelen Manas Enerji, Berkosan Yalıtım, Bobet, Taten, Enerjisa, Enerya Enerji, Kale Seramik ve Tüpraş hisselerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Hafta sonu yaptığım videolara gösterdiğiniz ilgi için de ayrıca teşekkür ederim arkadaşlar hepinize. Yeni videolarımda da beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Endeksimizde başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi endeksimizde hafta sonu yaptığım videomda 7882 Kaufman hareketli ortalamasından desteğini aldığını söylemiştim. Bugün de yukarı yönlü bir hareket geldi. %1.85'lik bir yükseliş geldi arkadaşlar. 8044 seviyesine dikkat çekmiştim. Bu seviyenin de üzerinde kapatmış oldu. Fakat yine gap'li, boşluklu olarak bir yükseliş yapması beni tedirgin ediyor arkadaşlar. Şu anda önünde 8222 seviyesi var. Belki yarın buralara kadar gelip buradan bir dirençle karşılaşabilir. Hala da endeksimiz güven vermiyor arkadaşlar. Şöyle 4 saatlik grafikte bir inceleme yapmak istiyorum. Bakın 4 saatlik grafikte 3 farklı indikatörde uyumsuzluk oluşmuş durumda. Bir negatif uyumsuzluklar var arkadaşlar. Dolayısıyla yarın da bir izlemekte fayda var. Yeni pozisyonlar için henüz uygun görmüyorum. 2 saatliğe bir bakalım. 2 saatlikte de aynı şekilde 5 farklı indikatörde uyumsuzluk gelmiş durumda. Dikkatli olmakta fayda olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Aceleci davranmamak gerekir. Şimdi sizlerden istek olarak gelen Manas hissesiyle başlıyorum arkadaşlar. Manas hissesi düşen trendde olan bir hisse. Şurada düşen trendi kırmış. Hareketli ortalamasının da üzerine atmış. Kaufman hareketli ortalaması şu anda 9.68 seviyesinde. Fakat geçtiğimiz hafta gelen arka arkaya düşüşlerle şu 9.65 Fibonacci desteğini de kırmış gözüküyor. Şu anda hareketin daha önce destek aldığı 8.36 seviyelerine doğru devam etmesini beklerim. Buradan tekrar destek alırsa eğer yönünü yukarı çevirebilir ve 9.64, 9.67 seviyelerini tekrar deneyebilir arkadaşlar. Burası geçildikten sonra şurada bir dirençle karşılaştığı için 10.52 seviyesi tekrardan önemli olacaktır. Orası da geçildikten sonra 11.30 seviyesinde bir Fibonacci direnci var arkadaşlar. Buralara geldikten sonra gelecek dönem için tekrardan bir analizini yaparız. Fakat şu anda şu 8.36 seviyesini ben tekrardan bir test etmesini beklerim. Veya belki 8.19 seviyelerine kadar bir düşüş gelebilir. Fakat oralardan yönünü tekrar yukarı çevirebileceğini düşünüyorum. Fakat dediğim gibi düşüş trendine tekrar girmiş bir hisse yeni pozisyonlar için uygun değil arkadaşlar. Bir diğer hissemiz Berkosan hissesine geçiyorum. Berkosan hissesi de 22 Ağustos'tan beri düşen bir kanal içerisinde hareketini yapmış. 3 Kasım ve 6 Kasım tarihleri de kanalı ve aynı zamanda Kaufman hareketli ortalamasını yukarı kırdığını görüyoruz. Geçtiğimiz hafta 23.88 Fibonacci direncini de yukarı kırmış. Üzerinde 2 gün kapanış yapmış. Burası güzel ve tekrardan 23.88 Fibonacci desteğini artık destek olarak çalışıyor tabi üzerine geçtikten sonra. Bu Fibonacci desteğini geçtiğimiz hafta Cuma günü denemiş, kıramamış ve bugün tekrardan üzerine attığını görüyoruz. Gayet güzel. Şu anda 21 günlük Kaufman hareketli ortalaması olan 22.46 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Aynı zamanda 3 günlük Kaufman hareketli ortalaması olan 24.62 seviyesinin de üzerine atmış vaziyette bugün. Buradan bir desteğini aldığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemde ben 29.96 seviyelerini tekrardan test edebileceğini düşünüyorum. Bakalım hep birlikte takip ediyor olacağız. Şu anda destek olarak çalışan 23.88 seviyesi kırılması durumunda bir alt desteğimiz 22.02 seviyesinde. Orası da kırılırsa eğer 20.16 seviyelerine doğru bir düşüşte meydana gelebilir arkadaşlar.
Bobet hissesine geçiyorum. Boğaziçi Beton. Bu da aynı şekilde 29 Eylül tarihinden bu yana düşüş trendinde hareket ediyor. Şöyle bir regresyon kanalı içerisinde düştüğünü görüyoruz arkadaşlar. Şu ana kadar 21 günlük hareketli ortalamasına doğru bir tepki yükselişini de yapamamış. En son olarak 35.38 direncinden bir geri döndüğünü görüyoruz fiyatın. Şu 33.60 seviyesi kırılırsa ilk etapta 32.46 seviyesine doğru bir düşüş. Orası da kırılırsa 29.80 seviyesine doğru bir düşüş gelebileceğini düşünüyorum. Orası da kırılırsa eğer 27.50 seviyesinde bir desteğimiz var arkadaşlar. Belki düşüş kanalının içerisinde buralarda aynı zamanda kanalın da dip noktası ile birleşip tekrardan yukarı yönlü bir tepki gelebilir. Şu an bu düşüş kanalı yukarı yönlü kırılmadıkça ve 38.80 Kaufman hareketli ortalaması da yukarı yönlü kırılıp üzerinde 2 gün yükseliş mumuyla kapanış yapmadan bu hisse için düşüş bitti diyemeyiz arkadaşlar. Taten hissesine geçiyorum. Taten hissesi şu anda 38.18 seviyesinde olan Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde tutunmaya çalışıyor. Şurada bakın 1 Kasım ve 2 Kasım tarihlerinde buradan desteğini almış. 3 günlük Kaufman hareketli ortalamasının da üzerine atmış. Fakat yatay bir seyir var gördüğünüz üzere arkadaşlar. Şu anda desteğini alıp yönünü yukarı çevirirse ilk etapta 46.18 seviyesine doğru bir yükseliş. Orası da kırılırsa eğer bir sonraki direncimiz 52.55 seviyesinde. Burayı da kırarsa sonraki direncimiz 58.95 seviyesinde arkadaşlar. Kaufman hareketli ortalamasının aşağı yönlü kırılması durumunda ise çok yakınında 36.58 seviyesinde bir destek var. Orası da kırılırsa eğer 24.64 seviyelerine doğru da bir düşüş meydana gelebilir. Şu an 38.18 Kaufman hareketli ortalamasını aşağı yönlü kırmadığı için bu hisse için düşüş trendine girdi diyemeyiz arkadaşlar. Fakat şurada dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Şurada VIX Fix indikatöründe gri mumların şu kahverengi çizginin altında kalması beni korkutuyor açıkçası. Bu hareketin güçsüzleştiğini ve yönünü aşağı çevirebileceğini göstermektedir. Dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Şimdi Enerjisa hissesine geçiyorum. Enerjisa hissesi şöyle 56.15 Fibonacci direncini 8 Eylül tarihinde ve 18-19 Ekim tarihlerinde kırmayı denedi fakat başaramadı ve yönünü aşağı çevirdi arkadaşlar. Şu anda bu hissede yatay bir seyir var. 50.60 seviyesindeki Kaufman hareketli ortalamasının da altında seyrediyor. Fakat yatay bir seyir olduğu için 46.82 seviyesini baz almak gerekir arkadaşlar. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa eğer hissemiz düşüş trendine girdi diyebiliriz. Kaufman hareketli ortalamasını kırıp yukarı yönlü yükselişine devam ederse eğer 52.55 seviyesinde bir direnç, daha sonrasında da 56.15 seviyesinde bir Fibonacci direnci var arkadaşlar. Bu seviye yukarı yönlü kırılıp üzerinde 2 gün yükseliş mumuyla kapanış yapmadan bu hisse için yükseliş tekrar başladı diyemeyiz arkadaşlar. Yatay bir seyir var uzun süredir gördüğünüz gibi. Şimdi kötü yönlü senaryoda 46.80 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa eğer çok yakınında 45.40'da bir ara desteği var. Bu da kırılırsa 42.88 seviyesinde bir desteğimiz daha var arkadaşlar. Şimdi ilerleyen dönemde diyelim ki bu 56.05 seviyesi yukarı yönlü kırıldı ve burada kalıcılık sağladı. Önümüzdeki dönem için ilk hedefinin 66.95 seviyesi olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım hep birlikte takip ediyor olacağız. Şimdi Enerya Enerji hissesine geçiyorum. Bu hissede de uzun zamandır bir düşüş görüyoruz. 7 Eylül tarihinden itibaren düşüş var. Şu anda 3 günlük Kaufman hareketli ortalaması olan 139.2 seviyelerinde yatay bir seyir görüyoruz arkadaşlar. 21 günlük Kaufman hareketli ortalaması 123.4 seviyesinde. Bakalım ne kadarlık bir mesafe var? %10.8'lik bir mesafe var. Buralara kadar düşüş gayet normaldir arkadaşlar.
Buradan desteğini alıp yönünü yukarı çeviremezse eğer, diyelim ki Kaufman hareketli ortalaması aşağı yönlü kırıldı ve 2 günde altında kaldı. 96.7 seviyeleri de görülebilir arkadaşlar. Şu anda önündeki ilk direnci 148.3 seviyesinde gözüküyor. Buraları kırdıktan sonra 164 seviyesinde bir direnç var. Orası da kırılırsa eğer 180 seviyesinde tekrar bir direncimiz var arkadaşlar. Şimdi Kale Seramik hissesine geçiyorum. Kale Seramik hissesi şöyle 13 Ekim tarihinden bu yana Kaufman hareketler ortalamasının altında seyrediyor. Şurada 13 Kasım tarihinde üzerine atmaya çalışmış. Bir gün üzerinde kapatmış. Ertesi gün tekrardan yönünü aşağı çevirmiş durumda. Şu anda 3 günlük Kaufman hareketli ortalaması olan 76.10 seviyesinin de altında seyrediyor. Ben ilk etapta 69.35 seviyesine doğru bir düşüş beklerim. Burası kırılırsa eğer 50.80 seviyesine doğru da bir hareketin devamı gelebilir. Şu Kaufman hareketli ortalaması olan 78.15 seviyesinin üzerine atıp 2 günde yükseliş mumuyla kapanış yapmadan bu hisse için düşüş bitti diyemeyiz arkadaşlar. Bu hareketi yaptığında muhtemelen şu 82.25 seviyesindeki direnci de geçecektir. Bu durumda ilerleyen dönemde yükseliş senaryosunda 95.15 orası da geçildikten sonra 111.2 seviyelerine doğru hareketin devamı gelebilir arkadaşlar. Şimdi Tüpraş hissesine geçiyorum. Tüpraş hissesi de uzun süredir şöyle bir yatay bir hareket içerisinde olduğunu görüyoruz. Şu anda Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde seyretmesi güzel. 148.1 seviyesinde hareketli ortalamamız. Şuradaki ara direncini de kırdı bugün. 152.6 seviyesindeki. Bu da güzel. Fakat daha önce bugün kapattığı seviyeden dirençle karşılaştığını biliyoruz. Oradan bir düşüşle karşılaştı. 106.3 seviyesinde. Yarın burayı geçerse ilk etapta 162.8 seviyesine. Daha sonrasında orasının da kırılması durumunda 174 seviyesine doğru hareket görebiliriz arkadaşlar. Fakat bu hissede de şu 174 seviyesi geçilmeden, üzerinde kalıcılık sağlanmadan bu yatay seyir bitti diyemeyiz arkadaşlar. Buralardan tekrardan bir dirençle karşılaşıp yönünü aşağıya çevirebilir. Bakalım, hep birlikte takip ediyor olacağız. Kaufman hareketli ortalaması tekrar aşağı yönlü kırılması durumunda muhtemelen 146.6 seviyesindeki desteğini de kıracaktır. Ve 135.8 seviyesine doğru düşüş gelebilir. Daha önce şu işte 18-19 Eylül tarihlerinde oradan bir destek gördüğünü görüyoruz. 136.4 seviyesi de kırılırsa eğer ilk etapta 128.3, sonrasında da 123.3 seviyesine doğru da bir düşüş gelebilir arkadaşlar. 124.3 seviyesi de kırılırsa eğer bir alt desteğimiz 113.1 seviyesinde bulunuyor. Buralara kadar hareketin düşmesini beklemem açıkçası. Bakalım, hep birlikte takip ediyor olacağız arkadaşlar. Bu akşam aktaracaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.